Merhaba hanımlar, Peri Örgü Evi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Eriş Pembe. Sizlerle bu videomda bir elbise çalışacağız. Elbisemin ismi Ayça elbise. Elbisemin herhangi bir yerde tarifi, resmi veya videosu yok. Kanalımda tamamen kendi tasarımım olan bir elbise. 1,5-2 yaş aralığına göre elbisemin büyüklüğü. Malzemelerimize gelince İpimiz Himalaya Mercan Sport. Bu Himalaya Mercan Sport ipten bize 2 yumak lazım. Kalan ipimiz 2 yumaktan bu kadar. İpimin renk no 101.36, 100 gram ve 315 metre. 2 yumak kullanacağız. Kalan ipimizi başka işlerde değerlendirebiliriz. Örgümüze 3 numara misinalı şişle başlayacağız. 3 numaralı misinalı şiş kullandım. Bu yaka kısmından başlayıp modelli kısma kadar 3 numara ile ördüm. Daha sonra model kısmına geçince 3,5 numara şişle çalıştım. Eğer isterseniz siz baştan sona eliniz sıkıysa 3,5 numara ile çalışabilirsiniz. 4 tane düğme kullandım, ince düğme ve beden kısmında da etek kısmında da kedi patisi modelini uyguladım. Bu modelimin kanalımda ayrıca tarif videosu var. Elbisemde de tüm sıralarını tarif ettim. Dilerseniz küçük parçada örgüye yeni başlayan arkadaşlar diğer videomdan faydalanıp modeli biraz daha deneyip elbise kısmında örmeye geçebilir. Elbisemin büyüklüğü de 1,5-2 yaş demiştim. Santim olarak da uzunluğunu vereyim size. Elbisemin uzunluğu 45 santim. Kol, bu omuz kısmından kolu ayırdığım beden kısmına kadar roba yüksekliği 14 santim. Ve kol altından etek kısmına kadar uzunluğu da 31,5 santim. 1,5-2 yaş aralığına göre gayet örmesi kolay, böyle çok zor değil, modeli de zor değil, herkesin yapabileceği gayet şık bir elbise. Hep birlikte başlayalım. Kolay gelsin hepinize. Kanalıma abone olmayı ve bana beğeni yorum yapmayı unutmayın hanımlar. Örgümüze başlıyoruz. Himalaya Mercan Sport ipimiz var. 2 yumak. Örgü sonunda ne kadar gittiği belli olacak. 2 yumağa yakın gidecektir yine. Renk no 101.36 ve 100 gram 315 metre ip var. Şişimize ilmeklerimizi atarak başlayacağız. 86 ilmek atacağız. 3 numara şişe 86 ilmekle başlıyoruz. İlmeklerimi tamamlayıp devam edeceğim. Şişimizde 86 ilmeğimiz var. 86 ilmeği 3 diş haraşo olana kadar öreceğiz. Kenar ilmeğimi alıyorum. Daha sonra ilmeklerimi düz öreceğim. Tüm ilmeklerimi düz örüyorum. 3 diş haraşayı tamamlayıp devam edeceğim. Elbisemizde 3 diş haraşa ördük. Ayrımlarımı yaptım ben. Ters yüzde 3. diş haraşayı örerken 7 ilmek bıraktım. İlk ilik yerimizi açacağız. İlik yerimiz için bandımız 7 ilmek olacak. 2, 4, 7 tane. 7 ilmekten 1, 2 tane örüyorum. 5 ilmek kalınca
İkisini birlikte öreceğim. Ve devam edip diğer ilmeklerimi de düz öreceğim. İlik yeri için 2 sırada açıyorum ve ilk sırada 2 ilmeği birlikte aldıktan sonra devam edip kalan ilmeklerimi örüyorum. Düz yüze geldiğimde kenar ilmeğimi ördüm. 1 2 3 ilmek daha düz ördüm. 3 ilmek düz ördükten sonra bir de kenar ilmeğim, 4 ilmek var şişimde. Bir önceki sırada kestiğim ilmek için bir tane doluyorum. İlik yeri için 2 ilmek daha örüyorum. Elbisemizde 3 diş band yaka bandını ördükten sonra, haroşalarımızı ördükten sonra 2 4 7 ilmek bant için ördük. Şimdi ayrımı yaptığım sayılarımı rakamla da söyleyeceğim. Yeleğimizin yakasında 86 ilmeğimiz var. Ayrımları 15 ilmek arkası, devamında 1 ilmek artma yeri, 15 ilmek kol, devamında yine 1 ilmek artma yeri için 22 ilmek ön, devamında yine 1 ilmek artma yeri, 15 ilmek kol, 1 ilmek artma yeri ve tekrar 15 ilmek diğer arkası için. 4 ilmek bu artma yerleri için ayırdım. Bantlarımız 7 ilmek, sayılarımız da bu şekilde. 15 15 22 15 15 ayrımlarımız böyle. Şimdi devam edip tüm ilmeklerimi düz örüyorum. Bandın haroşasını farklı örüyorum. Bu ilmeklerimi değişik örüyorum. 15 ilmek ördüğüm zaman işaretime geldim. 2 4 6 8 10 12 14 15. Şimdi bir tane artma ekleyeceğim. Arkası için bir artma ekledim. İşaretimi alıyorum. Buradaki bu bir ilmeğimizi ters öreceğiz. Ters ördükten sonra tekrar ayracımı alıyorum ve bir ilmek de kol için artma ekliyorum. Devam edip koldaki 15 ilmeği düz örüyorum. İşaretime kadar ilmeklerim 15 tane ve hepsini düz ördüm. Tekrar kol için artma ekliyorum. Ayracımı alıyorum. Bir ilmek ters örüyorum. Tekrar ayracımı alıp ön için bir tane daha artma ekliyorum. Devam edip 22 ilmek öreceğim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ve 22. Ön için 22 ilmeğimizi ördük. Tekrar artma ekleyeceğiz. Artmayı ekliyorum. Düzgün olmadı. Ekledim artmayı. Ayracımı aldım. Tekrar bir ilmek ters örüyorum. Ayracımı alıp kol için bir tane daha artma ekliyorum. Devam edip 15 ilmek öreceğim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ve 15. 15 ilmek örünce yeniden bir tane daha kol için artma ekliyorum. Ayracımı aldım. Bir ilmek ters örüyorum. İkinci ayracı da alıp arkası için bir ilmek
artma ekledim. Devam edip 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ilmeği böyle alarak ördüm. Kalan 2, 4, 7 ilmeğimde alışımı değiştirip bant örüşü gibi örüyorum. Yine düz ama farklı alıyorum. Ters yüzden kenar ilmeğimi ördükten sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6 ilmek daha ördüm. 2, 4, 7 ilmeğim var. 7 ilmeği düz ördükten sonra kalan 8 ilmeğimi ters örüyorum. 8 ve bir de bu artma yaptığım ilmeğimi de ters ördüm. İşaretimi aldım. Bu artma yerindeki ilmeğimi düz örüyorum. Devam ediyorum. Koldaki ilmeklerimi de bir artma ilmeğine gelene kadar hepsini ters örüyorum. Ters yüzde sadece 4 ilmek düzümüz var. Artma yerlerindeki bir ilmeğimiz düz. Artma ilmeğini ördüm. Ayracımı aldım. Bir ilmek düz ördüm. Diğer ayracı da alıp ön için 22 ilmeğim vardı. 2 tane de artma ilmeği, 24 ilmeği ters örüyorum. Herhangi bir işlem yok. Bu ilmeklerimizi ters örerek devam ediyoruz. Ve son 24. ilmeğim artma ilmeği. Ve buradaki bir ilmeğimizi düz ördük. İşaretimi aldım. Koldaki 17 ilmeğimizi örüyoruz. 15 ilmek ayırdığımız ilmek, 2 ilmek artma ekledik. Ve son artma ilmeğine geldim. Ayracımı alıyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Kalan ilmeklerimi 7 ilmek kalana kadar ters örüyorum. İki, 4, 7 ilmeğim kaldı. Bu 7 ilmeğimi düz örüyorum. Ve ilk ilik yerimizi açtık. Döndürüyorum. Omuz hizasına gelene kadar düz yüzde bu kısımları düz. Arka kısımda sadece 4 ilmek 1, 2, 3, 4 ilmek düz öreceğiz. Bu şekilde örerek omuz hizasına gelene kadar artmalarımızı yaparak robamızı örmeye devam edeceğiz. İlik yerlerini istediğiniz sıklıkta açabilirsiniz. 6 diş haroşa ile açacağım ben. 7 ilmeğimi örüyorum. 2, 4, 7 kalan ilmeklerimi normal düz örüyorum. Ve bu kısımdaki ayraçlarıma geldiğim zaman bir tane artma ekliyorum.
ayracımı alıyorum. Bu ilmeğimi ters örüyorum. Ayracı alıp bir ilmekte kol için artma ekliyorum. Ve devam ediyorum düz örmeye. Yeterli uzunluğa, yüksekliğe gelene kadar örgümüz bu şekilde öreceğiz. Elbisemizin robasına devam ediyoruz. 2, 4, 6 diş haroşa olunca bir ilik yeri daha açtım. Düz yüzde düz, ters yüzde ters örüyoruz bu ilmeklerimizi. Artma ilmeğini ters yüzde düz örüyorum. Düz yüzde ters örüyorum. Kendini belli etti bölümleri. Ve bu kısım, kol kısmı omuz yüksekliğine gelene kadar bu şekilde devam edip öreceğiz. Daha sonra kol kısımlarına artma ekleyeceğim. İlik yerlerini unutmuyoruz. Ve yeterli genişliğe ve uzunluğa gelene kadar örgümüz bu şekilde örmeye devam ediyoruz. Elbisemizin roba kısmında ilerliyoruz. Kol kısmında bu aradaki ilmek hariç düz ilmekleri sayıyorum. Bu ters ilmeğimi saymıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 33 tane düz ilmek olduğu zaman kol kısmında. Buradaki haroşa sıralarda 2, 4, 2, 4, 6, 8, 10, 11 tane. Ters yüzden ördüğümde 12 diş haroşa olduğunda kol kısmında 2 diş haroşa öreceğiz. Arka kısmı olduğu gibi örüyorum. Bandımı normal düz örüyorum. İki, 4, 7 ilmek. 7 ilmekten sonra arka kısmın ilmeklerini ters örüyoruz. Herhangi bir işlem yok. Ters örgü. Son ilmeği de örüyorum arka için. Bu şekilde arkayı ördük. Ters yüzdeyiz. Bu düz ilmeği de örüyorum. Artma yerindeki kol ilmeklerine geldiğim zaman buradaki 33 ilmeği düz öreceğim. 2 diş haroşa lazım bize. Kol kısmında fırfırlı bir kol yapacağımız için 2 diş haroşa yapıp daha sonra artma yapacağız. Tüm ilmeklerimi düz örerek haroşa örgüye düz yüzde ilk sırasına dönüyorum. Ön kısmı yine ilmeklerimizi ters örüp diğer kolda da yine 33 ilmeğimizi düz öreceğiz. Haroşa sıraları tamamlayıp tarife devam edeceğim. Elbisemizde kol kısmındaki bu 2 diş haroşayı tamamladım. Bir düz yüzden bir de ters yüzden örgü örüp daha sonra kol kısmında fırfır için artma yapacağız. 2 diş haroşa yeterli. Bu kısımda bu sırada düz yüzden düz, ters yüzden ters örerek 2 sıra örüp tarife devam edeceğim. Artık bu kısımda haroşa sıra yapmayacağım. Tamamlayıp devam ediyorum. İki diş haroşadan sonra 2 sıra örgü ördük. Bir ters yüzden, bir düz yüzden. Arka kısmı ördüm ilmeklerimi. Devam edip kalan ilmeklerimi örüyorum arka kısımda. Tekrar bir tane artma ekliyorum. Ters ilmeğimi örüp kol içinde artmayı ekliyorum. Şimdi
Kolon ilmeklerinde bir ilmek öreceğiz. Bir tane bu şekilde gizli artma ekleyeceğiz. Bir ilmek öreceğiz. Bir ilmek atacağız. Bir ilmek ördüm. Tekrar bir ilmek attım. Yeniden bir ilmek ve tekrar bir ilmek daha artma atıyorum. Bir ilmek örüyorum. Bir ilmek artma ekliyorum. Bir ilmek düz. Bir tane ilmek daha. Tüm kol ilmeği boyunca bu şekilde artma ekleyeceğiz bu sırada. Fırfırlı bir kolumuz olacak. Süslü bir kol. Bir ilmek örüyorum. Bir ilmek takıyorum. Tüm ilmeklerimi bu şekilde artıracağım. Bu kısma kadar devam ediyorum. İlmeklerimin tamamına birer tane artma ekledim. 37 ilmeğimiz vardı. 2 katına çıkarıp 75 ilmek yaptık. Tamamında bir ilmek örüp bir ilmek artma ekledim. Bu kısımda da aynı şekilde öreceğiz. Düz kısmı örüyorum önün. Bir ilmek tersi ördüm. Ön için bir tane artma ekledim ve kalan ilmeklerimi düz örüyorum. Ön kısımda herhangi bir işlem yok. Artmamız sadece kollarda. Kol kısmına kadar düz ilmeklerimi öreyim. Kesmedim bu arada çekimi ama biraz sürdü ön kısmın ilmekleri. Ve geldik artma yerimize. Ön için artma ekliyorum. Ters ilmeğimi örüyorum. Bir artma daha kol için ilk artmayı ekliyorum ve bir ilmek örüyorum. Bir ilmekten sonra bir artma, bir ilmek, yine bir artma. Tekrar bir ilmek düz örüyoruz. Bir ilmek gizli artma ekliyoruz. Sayarken hata yapmış olabilirim. Bir iki ilmek eksik veya fazla çıkarsa çok sorun etmeyin arkadaşlar. Ve tamamını bu şekilde artma ekleyip ters yüzden öreceğiz ve düz yüzde kollarda birazcık daha artma ekleyeceğiz. Sıramı tamamlayıp devam edeceğim. Sıramı tamamladım. Ters yüzden ördüm. Arka kısmı da ördüm. Şimdi tekrar kol için, kol fırfırı için biraz daha artma ekleyeceğiz. Arka için artmamı ekledim. Ters ilmeğimi örüyorum. Kol için ilk artmamı ekliyorum. Devamında 1, 2, 3, 4 ilmek örüyorum. 4 ilmek ördükten sonra bir artma daha ekliyorum. Devamında 1, 2, 3, 4 ilmek ve yeniden bir tane daha. 1, 2, 3, 4 ve bir ilmek daha artma ekledim. 1, 2, 3, 4 ilmek ve bir artma. 1, 2, 3, 4 ve bir ilmek daha ekledim. 1, 2, 3,
4. Devam ediyorum. 1, 2, 3, 4 ilmek ve bir artma. 1, 2, 3, 4. Tekrar ekledim. 1, 2, 3, 4 ve yeniden artma ekledim. Devam ediyorum. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Sonunda kaç tane kalacağı sizinkiyle aynı olsun diye sonuna kadar çekeceğim. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 ilmek ördüm ve yeniden bir ilmek artma ekledim. 1, 2, 3 ve 4. Bir tane daha. 1, 2, 3, 4 ilmek ördüm ve bir tane daha ekledim. 1, 2, 3 ilmek ördüğüm zaman son bu düz ilmeğimize geldik. Bu iki artmamızın arasında 3 ilmek var ve bir ilmek daha son artmamızı ekliyoruz. Ters ilmeğimizi örüp ön için artmayı ekleyip devam edip örüyoruz. Aynı işlemi diğer kolda da yapacağız. Ve bu kol fırfırı yeterli uzunluğa gelene kadar, ki kol fırfırımız uzunluğa geldiğinde robamız için de yeterli yükseklik olacaktır. O kısma kadar bu şekilde örüyoruz. Başka artma eklemeyeceğim. Elbisemizin bu kısmında, roba kısmında kol fırfırlarımızı yeterli uzunluğa gelene kadar ördüm. Bu haroşa sıralardan sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane artma sırası ördüm. Bu kısımdan da saydığımız zaman sıralarımızı 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 23 diş haroşamız var. 23 diş haroşa olunca ters yüzden bu arka kısmı ördüm. Son ilmek artmamı da ördüm. Düz ilmeği örüyorum. Artma yerindeki kol kısmındaki ilmeklerimi haroşa örgüye dönüyorum. 2 diş de haroşa öreceğiz. Daha sonra kolların ilmeklerini kapatıp keseceğiz. Buradaki bu haroşa diş sıraları takip ettiğinizde benimkiyle aynı ölçüde olacaktır. Bu haroşa sıralardan sonra da saydık. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane. Kol ilmeklerini kesim yaparken sayacağız. Tamamını düz örerek haroşa örgüye dönüyorum kol kısmında. Diğer kolda da yine haroşa örgüye döneceğiz. Kol ilmeklerinde ilk sıra haroşamı ördüm. Ters yüzden düz örerek. İki kolda da aynı işlem. 2 diş haroşa olana kadar öreceğiz. İlmeklerimi de saydım. Kol kısmında 109 ilmeğimiz var. 109 ilmeğimiz olduğu zaman düz örgüden haroşa örgüye geçiyoruz. Ve devam edip diğer arkanın ilmeklerini ters örüyorum. İki diş haroşa sıramızı tamamladık. Arka kısmı ördüm. Birkaç tane ilmeğim kaldı. Şimdi bir tığla ilmeklerimizi, kol ilmeklerimizi kapatacağız.
son düzleri örüyorum arka kısmın. Bu haraşo sıralarda da artmalarıma devam ettim. Bu sırada da arka için son artmamı attım. Son artma ilmeğimi. Bu ters ilmeğimizi de arka kısma dahil ediyorum. Düz derken bu ters yüzdeki düz ilmeğimizi de kola değil örgümüzün arka kısmına ekliyoruz. Ve buradan bir tane ilmek alacağım. Ve bu ilmeklerimi tığla örerek kapatacağım. 109 ilmeğin tamamını kol için son sırası ve düz yüzden tamamını kesim yapıp kapatıyoruz. Diğer kolu da aynı şekilde tüm ilmeklerimizi keserek kapatacağız. Ve beden kısmına geçeceğiz örgümüzün, elbisemizin devamında. İki kolun ilmeklerinde kesim yapıp devam edeceğim tarife. Elbisemiz kolları ilmekleri kapattığımız zaman belli oldu. Şişi değişmediğim için, şişim kısa olduğu için daha önce pek belli etmemişti. Bu şekilde omuz kısmını ve kolu bitirdik. Ve diğer kolumuz, artmalarımız da bitti. İpimiz şimdi arka yönde. Bu kısımda bant yerlerimizi birleştireceğiz. Bant yerlerini birleştirmek için ikinci bir tığa ihtiyacımız var. Düz ilmekleri tamamını örüyorum bu arka kısımda. Kolun ilmeklerini kapatarak geldim. Bu kısımdan ördüm. Çok uzun olmasın çekim diye ilmeklerimin birazını ördüm. Banda kadar ilmekleri düz ördüm. Şimdi bu bandımızın ilmeklerini bu misinalı şişimizden çekiyoruz. Ve diğer bir şişe aldım. İkinci bir şişe, yardımcı bir şişe aldığım ilmeklerimin ikisini aynı hizaya getirdim. 7 tane ilmek yardımcı şişimde var. 7 ilmek de bu bandımızda var. İlik yeri olan taraf üste gelecek şekilde ilmeklerimizi beraber öreceğiz. Bir tane bu misinalı şişimden alıyorum ilmeği. Bir tane yardımcı şişimden alıyorum. Ve ikisini birlikte örüp şişime alıyorum. Diğer ilmeklerimi de aynı şekilde öreceğim. Bir tane misinalı şişten, bir yardımcı şişimden ve tekrar bir tane misinalı şişten, bir tane yardımcı şişten. Ve tamamladık örgümüzü. Bu kısımda bantlarımızı üst üste gelecek şekilde arka kısmı birleştirdik. Burada ipimizi kopartmamız gerekiyor. Çünkü bu yönde de ilik olan tarafta da bu bandımdan başlayarak bu kısma kadar örmüştüm. Tekrar ipimizi bu sol yöne bağlayıp ters yüzden örmeye başlayacağız. Bunun için ipimi tekrar bu kısımda bir tane ilmeğe takarak bir zincir çekiyorum, sıkılıyorum ve buradan ipimi kopartıp bu yöne bağlayacağım. Ve ilmekleri misinalı şişe örmeden alıyorum. Sağ yöndeki şişimize ilmeklerimizi örmeden takıyoruz.
tamamını ve buradan ip bağlayıp devam edeceğiz. Ve ilmeklerim, arka kısmın ilmekleri şişime aldım. İpimi koparttım. Bu kısımda iç kısımdan bağlayacağım ipimi. Ve şişime 2 tane ilmek atacağım. 1 2 ilmek attım. Şişimi de değiştireceğim artık. Kısa bir mesafe olduğu için bu şişimle öreceğim. Aynı numara şiş, 3 numara. 2 ilmeği attım ve tüm ilmeklerimi düz örerek diğer yöne doğru öreceğim. Bu kısımda 8 diş haroşa öreceğim. Diğer yönde de 2 ilmek atacağım. Diğer yöne kadar tüm ilmeklerimi düz örerek o kısmı da tarif edeceğim. İlmek atmayı. Haroşa örgüye dönüp 8 diş haroşa öreceğiz. İlmeklerimin sonuna geldim. Bu kısımda da 2 tane daha artma ekledim ve dönüyorum. 71 ilmeğim vardı. 2 tane daha attım. 73 ilmeğimiz var elbisemin arka kısmında. 73 ilmeği hiçbir işlem yapmadan 8 diş haroşa olana kadar öreceğim. Sekiz diş haroşayı tamamlayıp elbisemizin modelini uygulayacağız. Etek kısmı modelli olacak elbisemizin. Bu kısımdaki sıralarımı tamamlayıp devam edeceğim. Elbisemizde bu kol altından sonra 8 diş haroşa örgüyü ördüm. 2, 4, 6, 8 diş. 8 dişten sonra 2 sırada örgü ördüm. Düz yüzde düz, ters yüzde ters. Şimdi örgümüzde bu kısımda elbisemizde artmalar yapacağız. Artma için de bu bir ilmeği örüyorum ve devamında bir ilmek daha örüp yine kol kısmında yaptığımız gibi bir artma ekliyorum. 2 ilmek örüyorum. Beden kısmında koldaki kadar yoğun bir artma yapmayacağım, fırfır kadar çok geniş olacağı için 2 ilmek örüyorum. 1 ilmek gizli artma takıyorum. Tekrar 2 ilmek örüyorum. Bir tane daha takıyorum. Sıra boyunca bu şekilde artmalar ekleyeceğim örgüme. Ve tekrar 2 ilmek ördüm. 1 ilmek gizli ilmek attım. 2 ilmek örüyorum. 1 ilmek ekliyorum. Sıra boyunca bu şekilde artmalarımızı yapıyoruz. ...73 ilmeğimiz var. Bittiği zaman ilmeklerimizi sayacağız. Ve modelimizi kurmaya başlayacağız. Elbisemizin beden kısmında ilmeklerimize artma uyguladık. 109 ilmeğimiz var. Bu kısımda başlarken kenar ilmeğini örmüştüm. 1 ilmek örüp devamında artma eklemiştim. 2 ilmek örüp bir artma ekledik. Bitiş kısmında 2 ilmek kalmadı, denk gelmedi. Burada 3 ilmek kalınca bir artma ekledim. 1 ilmek ördüm, bir artma daha ekledim. Bir düz ilmek ve kenar ilmeğini örüp tamamladım.
109 ilmeğimiz var. Bu kısımda siz de bir tane örüp iki yönüne birer artma eklediğinizde 109 ilmeğiniz olacak. Bu sıramızda artık model uygulayacağız. Model uygularken 3,5 numara şişle örmeye başlayacağım. Bu renkli şişler misinalı şişlerden bir tık ince, 3,5 numara bu ama 3,25 kalınlığında bir şiş. Bu şişle devam edeceğim. Eli sıkı olan arkadaşlar elbiseye ilk başlangıçta da 3,5'la başlayabilir. Ben şimdiye kadar 3'le ördüm. Artık modelli kısmı bu 3,5 numara şişimle öreceğim. Modelimizde daha önce kanalımda tarifini yayınladım. Kedi patisi modeli. Elbisenin bedenine bu modeli uygulayacağız. Örmesi kolay, çok sıralardan oluşmayan, böyle rahat bir örümü ve çabuk yükselen bir örgü. Örgüye yeni başlayan arkadaşlar da yapabilsin diye böyle bir model seçtim. Çok sıralı ve anlatımlı bir model olsun istemedim. Daha önce kanalımda yayınladığım videoyu izleyebilirsiniz. Küçük parçada deneyebilirsiniz ve elbisemizde de tüm sıralarını göstereceğim. Bluzum kollarına uygulamıştım ben bluzumun. Bu şekilde bir örgü, gayet örgülere yakışan bir model. Üç buçuk numara şişle başlayacağız. Kenar ilmeklerinde her sırada öreceğim, dikiş olacağı için bu kısımda. Onun için tekrar kenar ilmeğimi de örüyorum. Devamında 1 2 3 4 ilmek düz ördüm. Modelimizin kurulumunun ilk sırası. Kenar ilmeğimde beraber şişimde 5 ilmek var. Bu 5 ilmekten sonra doluyorum bir tane ve 3 ilmeği birlikte öreceğim. Üç bıçağı geçtiğim için biraz zorlanabilir. İlmekler tabii ki 3 numaralı şişteydi. 3 ilmeği birden ördüm. Bir tane doluyorum. Devamında 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane düz ilmek örüyorum. Kenar ilmeğini ördük, 4 düz ilmek ördük, bir doladık, 3 ilmeği birlikte ördük, tekrar doladık, 9 ilmek düz ördük. Tekrar doluyorum, 3 ilmeği birlikte örüyorum tekrar. Tekrar doluyorum ve 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 ilmek daha düz ördüm. Tekrar doluyorum. 3 ilmeği birlikte örüyorum. Bir tane daha doluyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 ilmek düz ördüm. Tekrar doluyorum. 3 ilmeği birlikte alıyorum. Bir tane daha doluyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 doladım. Bu ilmeğimi düzelteceğim. Doladım ve 3 ilmeği birlikte örüyorum. Tekrar doluyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 ilmek. Tekrar doluyorum. 3 ilmeği birlikte alıyorum.
Tekrar bir tane daha doluyorum ve devamında 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ilmek düz ördüm. Yine doluyorum ve 3 ilmeği birlikte örüyorum. 3 ilmeği birlikte düz örüyoruz. Tekrar bir tane daha doluyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ilmek. Tekrar doladık. 3 ilmeği birlikte ördük. Bir tane daha doluyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 ilmek ördükten sonra yine doladım ve 3 ilmeğimi birlikte aldım. Bir tane daha doluyorum. Şişimde yine başlangıçtaki gibi 5 ilmeğim var. Doladım. 1 2 3 4 ilmeği düz ördüm. Son ilmeği de ördüm ve model kurulumu tamamlandı. Bu kısımlar modellerimiz. Artıma olan yer. Ters yüze dönüyoruz. 3,5 numara şişimizi alıp tüm ilmeklerimizi ters örüyoruz. Kenar ilmeğini de ördüm yine. Modelimizin ters yüzünde tüm ilmeklerimiz ters örülecek. Sıramı tamamlayıp düz yüzde modelin 3. sırasını tarif edeceğim. Modelin 3. sırasındayız. Yine kenar ilmeğimizi ördük. Devamında 1 2 ilmek ördüm. Şişimde 3 ilmeğim var. Ve buradaki doladığım ilmeğin önündeki 2 ilmeği yönünü değiştirip sağ kes yaptım. Bir tane daha doladım. 1 2 3 ilmek ördüm. Tekrar doladım. 2 ilmeği sola kes yaptım. Devamında 1 2 3 4 5 ilmek düz ördüm. 5 ilmek düz ördükten sonra yine bu 2 ilmeğin yönünü değiştirip sağ kes yaptım. Bu kısma bir önceki doladığımız ilmeklerdeyiz. Bir tane daha doladım. 1 2 3 ilmek düz ördüm. Tekrar doladım. 2 ilmeği sola kes yapıp düz ördüm. Yine devamında 1 2 3 4 5 ilmek düz ördüm. Kalan 2 ilmeğimi yönünü düzeltip sağ kes yaptım. Tekrar doladım. 1 2 3 ilmek düz ördüm. Tekrar doladım. 2 ilmeği sola kes yaptım. Sıra boyunca 3. sıramız bu şekilde. 1 2 3 4 ve 5 ilmek düz. 2 ilmeği düzeltip sağ kes yapıyoruz. Tekrar doluyoruz. 1 2 3 ilmek düz örüp tekrar dolayıp 2 ilmeği sola kes yapıyoruz. Sıramı tamamlayıp ters yüzde ilmeklerimi hepsini ters örüp modelin diğer sırasını tarif edeceğim. Modelimizde 4 sıra ördük.
kendini belli etti. 5 ve 6. sıralarımız kaldı. 5. sırayı düz yüzden örüyoruz. Kenar ilmeğimi ördüm. Devamında 1, 2, 3, 4 ilmek düz ördüm. Şişimde 5 ilmeğim var. Bir tane doluyorum. 3 ilmeği birden toplayıp düz örüyorum. Modeli kurduğum sıranın aynısı bu sıra. Tekrar doluyorum. Devamında 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 ilmek düz örüyorum. 9 ilmek düz ördükten sonra tekrar doluyorum. Yine 3 ilmeği toplayıp düz örüyorum. Yeniden doluyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ilmek düz ördüm. Tekrar doluyorum. 1, 2, 3 ilmeği toplayıp düz örüyorum. Bir tane daha dolayıp 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ilmek düz örüyorum. Sıramızı bu şekilde tamamlayıp ters yüzden tüm ilmeklerimizi ters örüyoruz. Modelimiz 6 sıradan oluşan bir model ve tamamladık. Şimdi diğer sıra modele geçmeden önce 2 sıra örgü öreceğiz. Düz yüzde düz, ters yüzde ters 2 sıra örgü örüp tamamlayıp daha sonra yeniden model kuracağız. Tüm ilmekleri düz örerek devam ediyorum. Hiçbir işlem yok. Diğer yüzde de ters öreceğim. Şimdi yeniden model kuracağız. Modelimiz yerleri değiştiriyoruz. İkinci modelde verev şekilde. Onun için bu sırayı da tarif edeceğim. Bir ilmek ördüm kenar ilmeğimi. Devamında 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ilmek ördüm. 10 ilmek ördükten sonra bu kısımda 5 ilmeğimiz var ortasında. Bu 5 ilmeğin bu ilmek de dahil. 2 model ortasında kalan bu 5 ilmekten bu birinci ilmeği örüyoruz. Bu ilmeği de öreceğiz. Bu 3 tane ilmeğe modelimizin ilk sırasını kuracağız. Doluyorum. Bir tane ve devamında 3 ilmeği toplayıp düz örüyorum. Bir tane daha doluyorum. Devamında 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ilmek örüyorum. Modelimizin burada fazladan ilmeklerimiz olduğu için bu kısımda 2, 4, 6, 8, 10, 11 ilmeğimiz var kenar ilmeği ile birlikte. Ama model aralarında 2, 4, 6, 8, 9 ilmeğimiz var. Tekrar doluyorum. 1, 2, 3 ilmeği toplayıp birlikte düz örüyorum. Tekrar doluyorum. Devamında 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. 9 ilmek örünce doluyorum. 3 ilmeği toplayıp birlikte düz örüyorum. Tekrar doluyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Doladım. 3 ilmeği aldım. Birlikte düz ördüm. Tekrar doladım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9. Tekrar doladım. 3 ilmeği topladım. Tekrar doladım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tekrar doluyorum. 3 ilmeği birlikte ördüm. Bir tane daha doladım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Doluyorum. 3 ilmeği birlikte alıp toplayıp düz ördüm. Tekrar doladım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Doluyorum. 9 ilmeği tamamlayınca 3 ilmeği toplayıp birlikte düz ördüm. Tekrar doladım. Şişimde 2, 4, 6, 8, 10, 11 düz ilmeğim kaldı. Hiçbir işlem yapmadan 11 düz ilmeği örüyorum. Son ilmeğimi de ördüm. Model sıralarımız ilk sıralardaki sıranın aynısı. Bu modeli de tamamlayıp daha sonra bu sıraya model kuracağız. Tüm sıraları aynı şekilde örüyoruz. Modelimiz kendini belli etti. 3 tane model kurdum, ördüm. Bu şekilde modellerimizi kurarak devam edip etek kısmında yeterli uzunluğa gelene kadar öreceğiz. Modelimizin ters yüzü de bu şekilde. Tüm ilmekleri ters örüyoruz ters yüzde. Bu kısımda da sıralarını tarif ettiğim gibi örerek yeterli uzunluğa gelene kadar öreceğiz. Eteğin genişliği yeterli. 109 ilmekle devam edip örgümüzü tamamlayacağız yeterli uzunluğa geldiğinde. Elbisemizin beden kısmında modellerimizi ördüm. Modeli olarak sayınca bu yan taraftan sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane model ördüm. 12 tane model ördükten sonra 2 sıra düz örgü ördüm. Ve 2 sıra düz örgüden sonra düz yüzden de örüp ters yüzden haroşa örgüye döndüm. İlmeklerimizi kesmeden önce bu kısımda ters yüzden düz örerek haroşaya döneceğiz. Kol kısmındaki gibi 2 diş haroşa yapıp ilmeklerimizi kapatacağız. 12 model olduğu zaman elbisemizin eteği yeterli uzunluğa gelmiş oldu. Dikişten sonra santim ile ölçü vereceğim. Yahut da bu haroşa kısmı da tamamladıktan sonra santimle ölçeriz. Devam edip 2 diş haroşa örgümüzü tamamlayıp ilmeklerimizi kapatıyoruz. Elbisemizde arka kısmın örgüsünü tamamladık. Modelimiz bittikten sonra 3 sıra örgü ve 2 diş haroşa örüp ilmeklerimi kapattım. Herhangi bir tariflik bir şey olmadığı için bu ilmek kapatmayı çekmedim. Bitirdik arka kısmı. Şimdi ön kısma geçeceğiz. Ön kısımda 68 ilmeğimiz var. Arka kısımda bantlarımız 7 ilmek olduğu için 69 ilmeğimiz oluşmuştu. 5 ilmek eksiğimiz var. Bu 5 ilmek eksiği ikişer tane açık iki yönden ve bir tane gizli artma şeklinde tamamlayacağız. İpimi bağlayacağım şimdi. Ters yüzde bu artma ilmeğinin hemen yanına bağlıyorum. Bir tane düğüm atalım ve şişimi döndürüp 2 tane açık artma ekledim.
Ve ilmeklerimi örmeye başlıyorum. Kenar ilmeğimi ördüm. Eklediğim bir ilmeği de ördüm. Devam edip örgünün ilmeklerini örüyorum. Burası biraz sıkılaştığı için zor öreceğim biraz. Birkaç kez de söktüm denk getirebilmek için. Evet. Ve tamam, attığımız ilmekleri ördük. Kalan ilmeklerimi de düz örüyorum. Diğer yönde ve 3 ilmek artma ekleyeceğiz. Birisini gizli, ikisini açık ve ilmeklerimizi tamamlayacağız. Bu ilmeklerimi tamamlayıp sıra sonunda gizli atacağımız ilmekleri ve 2 ilmeğimi tarif edeceğim. Sıra sonuna yaklaştım. Kalan ilmeklerimi örüyorum. En son 2 ilmeğim kaldı. Şişimde bu artma ilmeğini de örüyorum. Ve bu ikisinin arasından buradan bir tane ilmek takıyorum. Son ilmekle bu artma ilmeğinin arasından bir ilmek taktım. Çevirip bu gizli artmamı da örüyorum. Son ilmeğimi de ördüm. 71 ilmeğimiz oldu. 2 tane de 2 tane ikinci açık artma ekledim. 73 ilmeğimiz oldu şişimizde. Bu 73 ilmeği 8 diş haroşa olana kadar örüyoruz. 8 diş haroşayı tamamlayıp tarifime devam edeceğim. Sıralarımı tamamladım. 2, 4, 6, 8 diş haroşa örgü ördüm. Haroşa örgüden sonra 2 sırada örgü ördüm. Düz yüzde düz, ters yüzde ters. Sıralarımız arkadaki olduğu gibi aynısı. 8 diş haroşa ve 2 sıra düz örgü. Şimdi artma yapacağız. Artma yaparken 109 ilmek lazım bize. Normalde 2 düz ilmek örüp bir gizli ilmek artma ekliyorum. Ama ilmeklerim denk gelmediği için bu kısımda bir kez bir düz örüp 2 yönüne gizli ilmek atacağım. Kenar ilmeğim, daha devamında bir düz ilmek ve bir gizli artma. Devamında bir ilmek düz ve bir gizli artma. Bu kadar. Şimdiden sonra hep devamlı 2 düz ilmek örüp bir gizli artma ekleyeceğiz. Tekrar 2 düz ilmek, bir gizli artma. 2 düz ilmek, tekrar bir artma. Sıra boyunca bu şekilde devam edeceğiz. Bitişinde ilmeklerimizi sayıp 109 ilmek elde edeceğiz ve ters yüzden örüp model kurmaya geçeceğiz. Ters yüzde tüm ilmeklerimiz ters. Sıramı tamamlıyorum. Tamamladım ilmeklerimi. 109 ilmeğimiz var şişimizde. 3 numara şişimizle modelimizin ilk sırasını kuracağız. Diğer yönde kurulumla aynı ama örgüye yeni başlayan arkadaşlarım için yine bu sırayı da çekeceğim. Kenar ilmeğimi ördüm. Devamında 1, 2, 3, 4 ilmek ördüm. Şişimde 5 ilmek var. Bir tane doluyorum ve 3 ilmeği birlikte örüyorum. Bir tane daha doluyorum. Devamında 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9 ilmek düz örüyorum. Bir tane daha doluyorum. 3 ilmeği birlikte örüyorum. Düz örüyorum 3 ilmeği birlikte. Tekrar doluyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ilmek düz ördüm tekrar. Tekrar doladım. 3 ilmeği birlikte aldım. Bir tane daha doladım. Devamında 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ilmek düz ördüm. Tekrar doluyorum. 3 ilmeği birlikte düz olarak örüyorum, düzeltiyorum. Tekrar dolayıp devamında 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ilmek düz örüyorum. Bir tane daha doluyorum. Yine 3 ilmeği birlikte düz örüyorum. Yine doladım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Yine doluyoruz. 3 ilmeği birlikte örüyoruz. Bir tane daha doladım. Doladıktan sonra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ilmek düz ördüm. Yine doluyorum. 3 ilmeği birlikte düz örüyorum. Yeniden doluyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ilmek düz örüyorum. Yine doluyorum. 3 ilmeği birlikte düz örüyorum. Tekrar doluyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ilmek düz örüyorum. Doluyorum. 3 ilmeği birlikte düz örüyorum. Şişimde yine 1 2 3 4 5 ilmek kaldı. Başlangıçta da 5 ilmek var. Modelimizi kurduğumuz şekilde, başladığımız şekilde bitiriyoruz. Bir tane daha dolayıp bu 5 ilmeğimi de örüyorum. Diğer sıralarımız aynı. Buradaki tarifimi takip ederek modeli de zaten bu kısmı örünce öğrenmişsinizdir. Devam edip aynı sıralarda ön kısmı da öreceğiz. 12 model örünce devam edeceğim. Elbisemizde sona yaklaştık artık. Ön kısımdaki modelli kısmı da ördüm. Bu kısımda 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tane model ördüm. 12 modelden sonra ilmeklerimi kapatıyorum. Sıralarımız tamamlandı. Bundan sonra elbisemizin yan dikişini yapacağız. İki yanı birleştireceğiz. İlmeklerimin tamamını kapatıp dikişi tarif edeceğim. Elbisemizde şimdi dikişlerimizi yapacağız. 2 tane dikişimiz var bu yan kısımlarda. Yakadan başlayıp bu şekilde ördüğümüz için bir bu yana ve diğer yan tarafta dikişlerimiz var. İğnemi hazırladım, ben taktım. İkisinin de düz yüzü çeviriyorum. İç kısma ters yüzden dikeceğim. İğnemi takıyorum bu kısma ve modelleri kaydırmadan dikmek için modelleri hesaplıyorum birbirine ve bu şekilde aralıklarla iğne takarak dikeceğim. Bu
kadar mesafeyi diktikten sonra iğnemi daha sonra yukarıdaki modellerin sırasına alarak kaydırmadan dikeceğiz. Fazla zor bir dikiş yapmayacağım. Bu son ilmekler örgünün iç kısmında kalacak şekilde bir ilmeğin hemen altından dikişimi tamamlayacağım. İki kısımda da. Diktiğimiz zaman diğer yüzde böyle bir dikişimiz olacak. Yan dikişlerini tamamlayıp tarife devam edeceğim. Elbisemizi tamamladım hanımlar. Yan dikişlerini tamamladım, diktim. İkisinin de düğmelerimizi de diktim. En son etek kısmında burada bir iş yaptım. Ama bu işin tarifini daha detaylı ayrı bir videoda paylaşacağım. Normal çıkarabilirsiniz siz. İlmeklerinizi kesebilirsiniz. Elbisemizin uzunluğu biraz çekeyim. ...45 santim elbisemizin uzunluğu var. 1,5-2 yaş aralığına göre. Bu kısımda ise roba kısmında 14 santim kol altına kadar yüksekliği var. Etek kısmı ise kol altından tamamen uzunluğu 31 santim. Tarifimizin de sonuna geldik. Elbisenizin eteğine ve bu kol içlerine dantel dikebilirsiniz. Değişik süsler yapabilirsiniz. Biraz sade şekilde yayınlamaya karar verdim ben. Başka bir iş ya da süsleme yapmayacağım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve bana beğeni yorum yapmayı unutmayın hanımlar.